Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çay sofralarınıza veya kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak, yumuşacık, kat kat, tel tel ayrılan Yozgat çöreği tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Yarım adet yaş mayayı karıştırma kabının içine aldım. Üzerine 1 çay bardağı ılık süt ekliyorum. 2 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde ılık su ekliyorum ve çırpıcıyla mayayı eriyene dek karıştırıyorum. Daha sonra ununu ekliyorum. 6 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde un ekleyeceğim ama unu azar azar ilave ediyorum. Bir anda eklemiyorum. Bir kısmını ekledim. Biraz daha un ekledim ve üzerine tuzunu ekliyorum. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Dediğim gibi azar azar ununu ekleyerek yoğuruyorum. Hamurum hazır. Dediğim gibi 6 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde un ekledim. Bakın bu şekilde olacak kıvamı. Yumuşak kıvamlı ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bekletiyorum. 4 dolu yemek kaşığı tereyağını erittim. Bakın gördüğünüz gibi yaklaşık 100-125 gram kadar diyebiliriz. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve karıştırıyorum. Bir kenara alıyorum yağımı. Hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Tam 2'ye bölüyorum eşit olacak şekilde ve yumaklıyorum. Daha sonra hiç bekletmeden açacağım hamurumu. Diğer kalan hamurumun üzerine bir bez örtüyorum ve diğer hamurumu un serperek oklava yardımıyla açıyorum. Hazır yufka büyüklüğünde olması gerekli. Bayağı büyükçe açacağım. Hamurun kıvamı zaten o kadar güzel ki çok kolay bir şekilde açılıyor. Yufkam hazır. Bir kenarda bu şekilde bekletiyorum ve diğer hamurumu açıyorum aynı şekilde. Her iki hamurumu da yufka büyüklüğünde açtım. Bakın gördüğünüz gibi. Daha önce hazırlamış olduğum yağın tam yarısını üzerine gezdiriyorum. Fırçayla veya elinizle de yayabilirsiniz. Her tarafına gelecek şekilde yağı yaymalısınız. Bolca yağlamış oluyoruz yani. Diğer ikinci yufkayı da üzerine yerleştiriyorum. Kalan yağımı da ikinci yufkanın üzerine her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum ve dağıtıyorum. Daha sonra 3 eşit parçaya bölüyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bir tanesinin üzerinde hepsini topluyorum ve rulo şeklinde sarıyorum. Videoda gördüğünüz gibi çeviriyorum. Daha sonra kendi etrafında sarıyorum tekrar. Yağlı kağıdın üzerine alıyorum hamurumu ve üzerine bir bez örterek yarım saat kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda elimle bastırarak tepsi büyüklüğünde açacağım. Önce elimle bastırıyorum biraz. Daha sonra merdane veya oklava yardımı ile biraz büyütüyorum. Zaten çok fazla inceltmeyeceğim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum kağıtla birlikte. Bir adet yumurta sarısını çırparak üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Çatalla çizikler atıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Birkaç yerine yine çatalla delikler atıyorum. Sivas çöreğim fırına gitmek için hazır. 200 derecelik önceden ısıtılmış olan fırına veriyorum ve üzeri kızarana dek pişiriyorum. Yozgat çöreğim fırından çıktı. Bakın nar gibi kızardı. Bir 10-15 dakika kadar ilk sıcağının çıkması için beklettim. Daha sonra dilimler halinde kesiyorum. Bakın içini sizlere göstermek istiyorum. Nasıl kat kat oldu ve yumuşacık oldu. Katlarını görüyorsunuz. Tel tel ayrılıyor bakın gördüğünüz gibi. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.